Programımız tüm hızla devam ediyor. Şu anki konuğumuz uzman diyetisyen Elif Melek Avcı Dursun. Elif Hocam hoş geldiniz. Günaydınlar sevgili hocam, hoş bulduk. Nasılsınız? Çok teşekkürler. Sizler nasılsınız? Harikayız. Bugün yine çok güzel bir konuyla sizinle konuşacağız. Aynen. Enerji doluyuz. Aynen öyle. Şimdi tabii ki yaşlanma ayrı bir süreç ve insanlar da yaşlanmak istemiyorlar. Bu amaçla da çeşitli besin takviyeleri alıyorlar ki bunların içerisinde belki de en önemlilerinden bir tanesi kolajen. Evet. Kolajenin faydaları nelerdir? Biraz bahseder misiniz? Bu kolajen nedir? Herkes çünkü çok sık kullanıyor bu dönemde. Ve çok da büyük bir kafa karışıklığı var aslında Evet. Bakarsanız. Hangi tip kolajeni kullanalım? İşte hayvansal kaynaklı olandan mı kullanalım? Suda çözünen kolajen mi kullanalım? Hangisi kemiklerimiz için daha faydalı olur? Hangisi cildimizi güzelleştirir? Gibi birçok soru işaretiyle dolu insanlarımız. Evet. İşte yanında ne kullanalım? C vitaminli olanlardan mı kullanalım? Gündüz mü, gece mi? Ne yapalım? Büyük bir karmaşa söz konusu. Evet. Tabii ki 25-30 yaşından itibaren vücudumuzda kolajen üretimi biraz azalmaya başlıyor. Kolajen vücudumuzun büyük bir bölümünü kaplayan protein aslında. Ve kendi ağırlığının 1000 katı kadar daha fazla su tutma özelliğine sahip bir bileşen. Akabinde burada su demişken ilk parametrelerimizden bir tanesi su. Yani yeterli su içersek evet kolajen üretimi ya da aldığımız kolajenlerin etkisi daha iyi olabilir diyebiliriz mesela. İlk etapta bunu yakalamış olduk. Bununla beraber kolajen türleri arasında sadece organların etrafında bulunan var. İşte deri üzerinde, cilt üzerinde olanlar, kemik kıkırdak yapı üzerinde olanlar gibi birçok farklı türleri var. Piyasada da birçok kolajen satılmakta. Hatta bazı yerlerde şöyle çalışmalar okumuştum. Kolajenin balık kaynaklı olanı daha iyi bir kolajen desteği ve vücuttaki üretimi artırıcı özellik gösterirken diğer kolajen türleri bu kadar etkili olamayabiliyor. Dolayısıyla balık kolajeni ya da balıklardan üretilen diğer işte suda çözünen kapsül ya da flakon şeklinde olanlardan kullanabiliyoruz. Kolajen üretimini azaltan en temel faktör kötü beslenme, fazla şeker alımı, sürekli sigara tüketimi, yoğun güneş ışığına maruziyet. Çünkü güneş ışığına da çok fazla maruz kaldığımızda bu sefer kolajen üretimi yerini başka şeylere bırakabiliyor. Yine aynı şekilde fazla cilt bakım ürünlerinin kullanılması diyebiliriz. Örneğin gün ışığına karşı koruma amacıyla kullandığımız ürünler de yine deride ve ciltte kolajen üretimini azaltabilen özellikler gösterebiliyormuş. Tabii ki her şeyin fazlası zarar. Yine şeker tüketiminin yüksek olması kolajen üretimini azaltır. Kolajen temelinde saçta, ciltte, tırnakta, genel görünümde özellikle güzellik amacıyla kullanımı 35 yaşa kadar olan bireylerde evet kullanılabilir. Biraz daha eklem ve kemik rahatsızlıkları olanlar kemik ve kıkırdak dokuya özel kolajen takviyelerini almaya başlayabilirler. Bunlar da genellikle 40 yaş ve üzeri diye ayrılıyor. Eczaneye gidip sorduğumuzda bu takviyeleri bu şekilde alabiliyoruz. Fakat besinsel olarak nelerde bulunur? Mesela ceviz ve badem kolajen üretimine destektir. Yine aynı şekilde herkesin bildiği kelle paça, kemik suyu, tavuk suyu, ilik suyu bunlar da yine destektir. Fakat en iyi destek kolajen için C vitaminidir. Yani düzenli beslenme ile beraber zaten hayvansal dokuların kıkırdak yapılarından, onlar pişerken sularından vesaire biz bu kolajen desteğini alıyoruz. Ama kolajene daha çok ihtiyaç duyduğumuz dönemler, mesela bir bilek kırıklığı, bir ayak burkulması, kemik yenilenmesine ihtiyaç duyduğumuz zamanlarda da bu tarz besinleri ağırlıkla tüketiyoruz. Peki kolajen takviyeleri konusunda ne düşünüyorsunuz? Yani kendi beslenmemiz dışında muhakkak bir takviye almalı mıyız? Bu konuda ne dersiniz? Tabii ki kolajen takviyeleri ihtiyaca göre kullanıldığında daha doğru sonuçlar verir. Düzgün beslenmediğimiz ve düzenli bir yaşam tarzımız olmadığı müddetçe kullandığımız takviyelerdeki yararlanım oranları da düşebilmekte. Dolayısıyla eğer hani kişi cilt görünümü için veya genel görünümünün daha iyi, daha parlak, daha genç olması için bu tarz ürünlere yöneliyorsa daha çok balık kolajenlerine yönelebilirler.
Dolayısıyla bu kolajenin kullanımı da 25-35 yaş aralığında olabilir. Diğer kolajen türleri ise yine örneğin menopoz sonrası kadınlarda veya ilerleyen yaşlarda veya herhangi bir iskemik rahatsızlık geçirildiğinde veya herhangi bir ortopedik problem olduğunda yine kolajen desteklerine başvurabiliriz. Ama normal şartlar altında öneriler belli kolajen tiplerinin 1 ay, belli kolajen tiplerinin 3 ay kullanılıp bir süre ara verilip sonra tekrar kullanılması yönünde. Peki kolajen üretimini etkileyen faktörler neler vücudumuzda? Daha çok stres tabii ki. Artan stres, yoğun yağlı beslenmek, yoğun enerjili beslenmek, şeker oranı yüksek, nişasta bazlı ürünlerle çok beslenmek. Bunlar tabii ki vücutta kolajen üretimini azaltabilir. Akabinde meyve sebze tüketiminin az olması, yani antioksidan kapasitemiz azaldığında, beslenmemizin vitamin mineral değeri azaldığında ne yazık ki tabii ki kolajen üretimi de azalabilmekte. Peki kolajeni kendi evimizde mi üretmeliyiz yoksa dışarıdan ilaç formunda mı almalıyız? Ne dersiniz bu hususta? Aslında dengeli beslendiğimiz takdirde kolajeni ek olarak almamıza bence gerek yoktur. Ama deneme amacıyla veya genel görünümünde beğenmediği saçlarının yıpranmış görünümü olabilir veya tırnakları çok kolay kırılıyordur. Bu tarz sebepler olabilir. Veya deri elastikiyetinden memnun değildir kişi. Bu tarz sebeplerle kısa süreli kolajenler kullanılabilir. Ama tabii ki beslenme bazında öncelikle uzak durmamız gereken şey şekerler, asitli gazlı içecekler. Yani bunları kısaca aslında vücudu hızlı yaşlandıran bileşenler de diyebiliriz. Bununla beraber alkol, sigara tüketimi, yine yoğun kalorili gıdalar hepsi kolajen üretimini tam tersi yönde etkileyebilirler. Peki vücudumuzdaki kolajen miktarımızın az olup olmadığını tespit eden bir kan testi var mı? Bir şey var mı? Yani biyokimyasal çalışma var mı? Kanda bakılan bir biomarker bildiğim kadarıyla yok. Ama kişi bunu deri elastikiyetinden anlayabilir. Mesela kolajen üretimi azaldığında, özellikle yaş ilerlediği takdirde derideki o saydamlaşma, işte damarların daha yüzeye çıkması, ondan sonra dokunduğumuzda yumuşak bir histen ziyade biraz daha sert ve kuru bir görünüm kolajen miktarının azaldığını işaret edebilir. Tabii bu aynı zamanda susuzluktan da kaynaklı gelebilir. Dediğimiz gibi kolajen kendi ağırlığının 1000 katı kadar su tutabilen bir molekül. Dolayısıyla bunu destekleyebilmek için hem beslenmeyle hem sıvı alımıyla hem de zararlı şeyleri ortadan kaldırarak uzun vadede daha sağlıklı bir görünümde elde edebiliriz. Şimdi kolajen dedik. Kolajen hakikaten vücudumuzun ana yapı taşlarından bir tanesi. Hem gençlik iksiri bir anlamda aslında vücudumuzun anti-aging'ine faydası var. Hem eklemlerimize, kemiklerimize, hemen her bölgeye faydalı, bağışıklık sistemimizi artırıyor dedik. Peki bunun dışında yaşlanmayı geciktirici. Çünkü hani anti-aging çok önemli. Benim de kendi mesleğim olarak da yani yaşlanma karşıtı işlemler yapmaya çalışıyoruz hep. Bu anlamda neler tüketmeliyiz? Yani yaşlanmayı ne kadar geciktirirsek o kadar iyi diyebileceğimiz böyle kaliteli besinler nelerdir? Biraz bahseder misiniz? Anti-aging beslenme, evet. Antioksidanları en çok kullanmamız gereken dönem diyebiliriz. Yüksek antioksidan kapasitesine sahip olan mesela kakao, bitter çikolata, %80 ve üstü bitter çikolatanın kullanımı yine yaşlanma karşıtı özellik gösterebilir. Yine antioksidan özelliği olan E vitamini, A vitamini, C vitamini, çinko, selenyum, yanında polifenollerden zengin olan yeşil çay, beyaz çay gibi ürünler yaşlanma karşıtı özellik gösterebilirler. Mesela ilerleyen yaşlarda çeşitli vitamin mineral eksiklikleri karşımıza çıkabilir. Bunlar unutkanlık yapabilir, kemiklerde kırılganlık yapabilir, deri elastikiyetini azaltabilir. Dolayısıyla burada beslenmemize dönüp bir bakmamız gerekiyor. Ben neyi eksik yapıyorum veya neyi yanlış yapıyorum? Dolayısıyla bazı gıdaları sevmediğimiz için hayatımızdan çıkarıyorsak veya farkında olmadan yemiyorsak, tüketemiyorsak bunlar da yaşlanmayı hızlandırabilir aslında. Özellikle ıspanak gibi A vitamininden zengin
sebzeler, yine bal kabağı, bununla beraber kuru baklagiller, badem, ceviz gibi kuru yemişler yaşlanma karşıtı özellik gösterir. Mesela mevsim geçişlerinde en çok neyle karşılaşırız? Böyle C vitamini yüksek olan, besleyici özelliği iyi olan, mesela kışa yaklaşırken nar çok fazla karşımıza çıkıyor. Ananas yaz aylarında en çok karşımıza çıkan meyvelerden biri. Dolayısıyla bunlar da özellikle yaşlanma karşıtı özelliği yüksek olan meyvelerdir diyebiliriz. Yine yaban mersini, kırmızı mor meyveler, ahududu, çilek, böğürtlen, frambuaz gibi gıdalarda yine yaşlanma karşıtı özellik gösterirler. Hatta bazı kolajenler dikkat ettiyseniz çilekli veya ahududulu olabiliyor. Hani kolajeni C vitaminiyle beraber aldığımızda vücuttaki üretimi de artabiliyor. Aslında burada besinlerin birbiriyle tüketiminde bir ahenk görüyoruz. Birini diğeriyle tüketmediğimizde veya biri diğerine tam tersi olumsuz etki yaptığında yeterli yararlanımın olamadığını görüyoruz. Aynı şekilde günlük C vitamini alımımızı azaltan faktörlerin başında mesela çok fazla çay kahve tüketimi gelebiliyor. Dolayısıyla çok fazla çay kahve tüketimi yine kemik mineral yoğunluğunu azaltabiliyor. Yine aynı şekilde vücuttan çeşitli vitamin kayıplarına neden olabiliyor. Baktığınız zaman bağlantılı olarak da kolajen üretimi azalabiliyor. Dolayısıyla yaşa özel beslenme, ihtiyaca özel beslenme en önemli unsurdur. Aynı şekilde kişinin zararlı alışkanlıkları terk etmesi anti-aging için çok çok önemlidir. Siz de muhakkak hastalarınızda yaşıyorsunuzdur. Yaptığınız işlemlerin neticesini hızlı bir şekilde görmek istersiniz. Fakat ne olur? Kişi sigara alışkanlığı vardır, onu bırakmaz. Tabii ki orada vücuda bir antioksidan sağlamaya çalışırken beslenmeyle veya farklı işlemlerle akabinde onun yaptığı daha kötü, daha sağlıksız ve zararlı bir uygulama bizlerin çabasını biraz daha ne yazık ki kıymetsiz kılabiliyor. Peki her programımızda yaparız biliyorsunuz. Bu sefer yine bu konuda sizden destek isteyeceğim. Yaşlanmayı geciktiren, kolajen üretimini artıran bir günlük bize bir sağlıklı beslenme programı hazırlasaydınız, bir diyet hazırlasaydınız, içine neler koyardınız böyle sabahtan akşama kadar? Tabii ki. Bu ilk söylediğim belki sabah kahvaltısında sizi mutlu etmeyecek sevgili izleyenler ama yulaf koymak isterdim. Yulafta çok güçlü bir antioksidan olan beta glukan bulunuyor. Bu beta glukanla beraber yanında bir yoğurt. Çünkü yoğurtta destekleyici proteinlerimiz var. Özellikle A vitamininden çok zengin süt ve süt ürünleri. Bu da tabii ki görme işlevinden tutun da hücre yenilenmesine kadar birçok faktörde etkili. Bunun içerisine kırmızı veya mor meyveler, mesela kışın bu kırmızı meyveler nardan tercih edilebilir. Veya dondurulmuş meyveleriniz varsa -18'de bekleyen derin dondurucularda böğürtlen, çilek, yaban mersini gibi meyveler doğranıp atılabilir içerisine. Yine kolajen üretimini destekleyen özellikle badem konulabilir. Böyle güzel bir sabah kahvaltı kasesi hazırlanabilir. Hem daha fresh hem kilo kontrolüne de yardımcı. Aynı zamanda kalsiyum özelliği bakımından da zengin bir kahvaltı olacak. Yine posası da iyi durumda olduğu için bağırsaklarımız hızlı çalışacak. Oradaki bakteriler de iyi beslenmiş olacak diyebiliriz. Aslında bu anti-aging'i bağırsaklardan da sağlıyoruz. Yani nasıl? Oradaki yararlı bakterilerin sayısını, miktarını ve kolonizasyonunu artırdığımız takdirde daha genç bir bağışıklık sistemi ve daha iyi bir metabolizma oluşabilir. Gün içerisinde tabii ki öğlen ve akşamı kendinize göre ayarlayabilirsiniz ama gün içerisinde muhakkak bir hayvansal protein kaynağına yer verelim. Bu bir yumurta olabilir. Yumurtalı ıspanak yapılabilir örneğin. Ispanağın anti-aging özelliğinin yüksek olduğundan bahsetmiştik. Bununla beraber herhangi bir balık ya da herhangi bir farklı beyaz et türü kullanabiliriz. Bunlar da kolajen üretimini destekler. Özellikle yaş ilerledikçe omega 3 çok daha fazla önem kazanıyor. Omega 3 bugün alacağımız destekler arasında en masumu olabilir C vitaminiyle beraber. Tabii ki besinsel ihtiyaçları karşılaması bakımından da yine önemli. Öğleden sonraki aramızı ve akşam yemekten sonraki aramızı asla ihmal etmeyelim. Burada da mümkün oldukça meyveleri kullanmaya çalışalım. Meyveleri mevsiminde tüketmek de onların besleyici
özelliğini artıracağı için yine bu anti-aging programı destekleyici niteliktedir. Yine bahsettiğimiz gibi kırmızı ve mor meyvelere ağırlık veriyoruz. Bunların haricinde meyveleri yanında yeşil çayla veya beyaz çayla tüketip bir miktarda badem ya da ceviz gibi kabuklu bir kuru yemiş eklediğimiz takdirde antioksidan kapasitesi yüksek bir beslenme örüntüsüne sahip oluyoruz. Yine akşam yemeklerinde zeytinyağını, zeytini özellikle kullanmalarını rica ederim. Çünkü zeytinyağında da kalp damar sağlığına iyi gelen, kolesterolü düşürmeye yardımcı birçok bileşik bulunuyor. Yine bu da yüksek bir antioksidan kapasiteye sahip. Aynı şekilde akşam yemeklerimizde mevsimine göre güzel zeytinyağlı bir kabak yapılabilir, zeytinyağlı bir patlıcan yapılabilir. Aynı şekilde baharat kullanımı da yine önemli. Baharatlardan zencefil, zerdeçal, karabiber, tarçın yine yaşlanma karşıtı özellik gösterir. Bunları özellikle mercimek çorbasına zerdeçal koyarak veya yoğurtlarımıza, süt ve süt ürünlerimize zerdeçal, karabiber karıştırarak da yapabiliriz. Çok teşekkür ederim. Bizler teşekkür ederiz. Bugünkü program konuğumuz uzman diyetisyen Elif Melek Avcı Dursun idi. Kendisine vermiş olduğu güzel ve ayrıntılı bilgiler için çok teşekkür ederiz. Artık yaşlanmayacağımız için mutlu oluyoruz. Ve programımız kaldığımız yerden tüm hızıyla devam ediyor.